Günde 250-300 gram protein gömünce o kaslar fırlayıp çıkacak sanıyorsun değil mi? Harbi konuşalım. Bu sadece cüzdanını boşaltıyor dostum. Bak, çok net bir şey söyleyeceğim. Protein fazlası kas yapmaz. Vücudun biyolojik bir sınırı var. Ve sen o sınırı geçtiğin an o pahalı proteinler kasta değil, tuvalette ya da vücut yağı olarak göbeğinde birikiyor. Ne kadar çoksa o kadar iyi yalanını 11 farklı makaleyle çürüteceğiz. Hazırsan protein mevzusunu bir kökten çözelim. Şimdi olayı karmaşık terimlere boğmadan bir anlatayım. Kas gelişimi dediğimiz şey vücudun protein sentezlemesiyle alakalı. Ama bu sistemin sınırsız oluşan bir makine gibi değil. Vücudun doyum noktası var. Sünger gibi düşünebilirsin. Sünger belli bir miktar suyu çeker. Ancak sonrasında ne kadar dökersen dök, üzerinden akar gider. Vücudun da kas yapmak için kullanabileceği proteini alır. Geri kalan fazlalığı enerji olarak yakmaya başlar. Bilimde buna kas protein sentezi limiti deniyor. Sen de o limiti aşınca o yediğin kaliteli antrikotlar, içtiğin pahalı o whey proteinler kas hücresine gitmek yerine yakıt olarak harcanıyor. Yani aslında çok pahalı bir kömür yakıyorsun gibi düşün. Peki nedir bu işin sınırı? Bilim bu konuda ne yapacağımızı bize söylüyor aslında. Elinde devasa bir çalışma var. Morton ve ekibinin 2018'de yayınladığı o meşhur meta-analiz. Tam 1863 kişi üzerine yapılan onlarca araştırmayı incelemişler. Sonuç ne biliyor musun? Kilo başına 1.6 gram protein, yani 80 kiloysan günlük 130 gram civarı senin zirve noktan. Bu üzerine çıktığında kas gelişimi adına hiçbir şey kazanamayacağın anlamına geliyor. Çok ileri bir seviye sporcuysan belki 2.2 grama kadar çıkabilirsin ama o kadar. Yani günde 3 gram protein alıyorum, çok sağlam kütle koyacağım diyen o arkadaşın aslında sadece çok pahalı bir idrar üretiyor. Haberi yok. Vücut o fazlalığı okside ediyor. Yani yakıyor. Kas yapmıyor. Sadece enerji olarak kullanıyor. Bir de şu mevzu var. Tüm günde almamız gereken proteini tek öğünde alırsak ne olur? Vücudun anlık işleme kapasitesi de sınırlı. Literatürde buna muscle pull etkisi deniyor. Yani kas hücresini proteine doyurduğun bir an var. Yapılan deneyler gösteriyor ki proteini gün içinde 3-4 öğüne yaymak tek seferde 100 gram yemekten çok daha etkili. Çünkü vücuduna o proteini işlemesi için zaman tanıyorsun. Anlık olarak 20-40 gram arası kaliteli protein aldığında kas protein sentezini maksimuma çıkartıyorsun. Üzerine yediğin o fazladan 50 gram o anki kas inşasına asla tek bir tuğla bile eklemiyor. Gelelim şu meşhur tozlara. Yanlış anlama, protein tozu öcü değil. Pratik bir şey ama mucize de değil. Reklamlarda gördüğün o devasa adamlar o tozlar sayesinde o hale gelmedi. Tabii ki de biliyorsunuz. Yılların emeği ve tırnak içinde yardımcı maddelerle o haldeler. Sen öğünlerinde yumurtanı, etini, baklagilini düzgünce yiyorsan o toza aslında ihtiyacın bile yok. Hatta gerçek gıda her zaman daha iyidir. Çünkü vücudun gerçek yemeği sindirirken çok daha enerji harcar. Seni çok daha tok tutar. Metabolizmanı daha çok çalıştırır. Tozlar sadece eksik kalırsa devreye girmesi gereken yardımcılardır. Ana faktör asla değildir. Özetleyelim mi? Protein kasın yapı taşıdır. Eyvallah. Ama fazlası seni daha kaslı yapmaz. Sadece cüzdanını hafifletir. Cüzdanını boşaltır. Ne yapacağız peki? Rakamı belirle, kilonu 1.6 ile çarp, hedefin bu olsun. Yayarak ye. Bu miktarı gün içinde 3-4 öğüne bölmeye çalış. Gerçek yemeğe odaklan, tozlara değil. Tabağına güven. Hormonlara dikkat et. Kas yapmak için sadece protein yetmez. İyi uyku, kaliteli, karbonhidrat da lazım. Buraya kadar benimle geldiysen artık o protein delisi arkadaşlarına bir ders verebilirsin. Bu video kafanda bir şeyleri netleştirdiyse bir beğenini alırım. Sizin günlük protein hedefiniz kaç? Yorumlara yazın. Rakamları bir görelim. Kendine iyi bak. Boşuna fazla protein yeme. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.